Evet dostlar, yine bir cumartesi akşamı, yine ziyaretçilerin video saatinde sizle beraberiz. Bu hafta yine yakında zaten Büyükada yaşayanları beni aforoz edecekler. Fakat biliyorsunuz, bir konuya el attığımız zaman o konunun içlerine kadar, diplerine kadar girmezsek olmuyor. Yani bir dosyayı açtık mı bitirmemiz lazım. Biliyorsunuz, Büyükada'nın gizemleri hakkında ilk videomuzda Büyükada'da yaşanan vampir olaylarından bahsetmiştik, efsanelerinden bahsetmiştik. İnsanların en çok kaybolduğu bölgenin Büyükada olduğundan bahsetmiştik. Keza Rum yetimhanesinin gizemine el attık. Yapan Kont Boris Bosteri'den Fransız mimara kadar bütün detayları dilimiz döndüğünce vermeye çalıştık. Araştırdıkça arkadaşlar gizemler bitmiyor. Prens Adaları'nın en büyüğü Büyükada. Rum yetimhanesi, Hristo Tepesi, dönemin en yüksek tepesi, Büyükada'nın en yüksek tepesi. Nedeni hala çözülemeyen, niye yapılmış? Yıkılmak üzere olan dünyanın, 2. Avrupa'nın en büyük ahşap binası. Yapan kişinin aforoz edilmesi, gizem. Altında tünellerin olduğu söylenmesi, Fatih'le beraber bulduğumuz kuyular. Daha sonra bu şu an dolaşacağımız yer hakkında internete video çektiler arkadaşlar. Buranın da cazibesi şu: Birinci Dünya Savaşı'nda yaralanan Osmanlı zamanında Birinci Dünya Savaşı'nda yaralanan bir Alman general tedavi görüyor. Tedavi gördükten sonra Büyükada'ya yerleşiyor. Yani şöyle düşünün: 1915 yılları, 1894'te Rum yetimhanesi yapılıyor. 1915'te Alman general Rum yetimhanesinin yaklaşık, fazla değil arkadaşlar, 120 metre yok, 120 metre yakınındaki yine Hristo Tepesi'ndeki bu büyük araziyi alıyor ve buraya ev yaptırıyor. Burada yaşıyor. Burada bir hanımefendiye aşık oluyor. Fakat bir türlü bir araya gelmiyorlar. Ve bir anda Alman general kayboluyor, gidiyor. Ada sakinleri, burada yaşayanlar bu tepeye gelmiyorlar. Çeşitli rivayetler var, çeşitli efsaneler var. Perili ev deniliyor. Seslerin duyulduğu söyleniyor. YouTube'da bununla ilgili birkaç video gördüm ben. İşte hani korkulan bir yer, karanlık bir yer, zifiri karanlık bir yer. Yine dediğim gibi sol tarafım 120 metre yok, Rum yetimhanesi. Fatih'le bulduğumuz, zaten aşağıda bulduğumuz 6. 7. yüzyıldan kalma bir kilise olduğundan şüpheleniyoruz. Onun altındaki su dolu tüneller ve akabinde Alman generalinin evi olduğu söylenen, ada halkı tarafından Perili Tepe denilen, şu an o bölgeyi dolaşacağız. Bu hafta maalesef yalnızım arkadaşlar. Fatih'in işleri vardı. Taner ve Erkan Anadolu'da çekimler yapmaya gitti. Taner'in işleri vardı. Ben de bu dosyada edilebildiğim kadar bilgiler edinip sizlere değişik bilgiler vermek için tek başıma geldim. Saat daha erken, saat daha 10. Dolaşacağız. Buraya genelde kimse çıkmıyor. Perili Tepe söylentileri var. Ben hep şuna inanıyorum: birilerini korkutarak bazı yerlere girmelerini engelleyebilirsiniz. İşte bana yorumlarda eski sevgili takipçilerim söylüyorlar ya, abi paranormal videoları bıraktın mı? Arkadaşlar bakın, paranormal olayın olabilme ihtimalinin en yüksek olduğu yerdeyiz. Issız rivayetler, Perili Tepe, Alman generalinin ne olduğu bilinemeyen bir evi. Orayı yalnız başımıza dolaşacağız. Cinler istiyorsanız cinler buradalar. Gizem istiyorsanız burada. Ben olayın şu kısmındayım: Büyükada niye bu kadar gizemli? Niye Büyükada'da işte çocukları vampir gelecek diye korkuttular? Rum yetimhanesi niye buralara yapıldı? Alman general niye Rum yetimhanesinin 100 metre etrafında bu arsayı aldı? Bunlar bence hepsi bir gizem arkadaşlar. Fazla uzatmadan çekime başlayalım. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olmayı, videolarımızı beğenerek, en az birer yorum yaparak emeğimizi taşlandırırsanız seviniriz. Şimdi başlayalım bakalım. Burası, tahmin ediyorum dostlar, şöyle baktığımız zaman
bir mutfak gibi gözüküyor. Tam giriş kapısının olduğu yer burası. Şöyle yapalım. Yani şurası giriş kapısı, herhalde zamanında bir kulübe, bekçi kulübesi olarak kullanılıyor olabilir diye düşünüyorum. O maksatla yapılmış olabilir. Çünkü burada baktığınız zaman böyle sanki bir yemekhane tadı var. Zamanında büyük ihtimalle ocakmış. Taş ocak. Evet. Şurası gördüğünüz gibi, şöyle göstereceğim tekrar. Giriş kapısı, duvarlar. Fakat duvarlar bazı yerlerde yıkılmış. Burada şu an bahçenin bu kısmını arı yetişmek için çevirmişler. Böyle bir yolu var arkadaşlar. Bahçe çok büyük. Ve dediğim gibi şu, tabii karanlıkta göremeyeceksiniz de, arka tarafım şu arka taraf Rum yetimhanesi. Yani ben özellikle ölçtüm, 120 adım. Benim adımımla 120 adım. Arazi bayağı büyük. Şu an Büyükada'nın aynı rakım olarak yüksek bir seviyesindeyiz. Yani Rum yetimhanesiyle aynı seviyedeyiz. Işığımız sanırım yeterli. Böyle bir yolu var. Bu arazi komple o dönem burayı alan, bak şu ileride görüyor musunuz bilmiyorum, göz parlıyor. Şurada ışığı tutacağım şimdi. Bakın ışığı tuttuğum yerde, şimdi kapattım, bakın gözleri görüyor musunuz? Ya kedi ya köpek. Şöyle yaparsak şu an 2 tane gözü görüyorum ben. Ya kedi ya köpek. Arazi çok büyük arkadaşlar. Ciddi anlamda büyük. Aşağıda şöyle ilerlerde ışıklar var. Aşağıda tabi şöyle bakalım. Yani şunu söylemek istiyorum. Hani saatlerimiz erken olmasına rağmen şu an 10, ama yine de çok karanlık bir ortam. Yani şöyle etrafımıza baktığımız zaman insan tabii tek başına olmanın verdiği bir ürperti var. Bir de hani adam mesela bakın, burada da bir yapı. Köpekler havlıyorlar. Şu bastığımız yerlerde dikkat edelim de, bu tip yerlerde genelde çukur ve kuyular oluyor. Bakın bahçe duvarları buraya kadar devam ediyor. Zaten şuraya bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Duvarın arkası yüksek bile. Şu aşağısı sahil. Rum yetimhanesi arkadaşlar, şöyle ışığı tutacağım. Şu ışığı tuttuğum tarafta başlıyor. Burada herhalde kapının o dönem duvarlar yıkılmış. Eski taş bir
Burada da merdiven var. Tabii gündüz gelenler oluyor buraya. Ama çok da tercih edilen bir yer değilmiş. Yüksekte ve ormanın içinde olduğu için çok da tercih edilen, tavan tamamen gördüğünüz gibi çökmüş. Keza dönemin mutfağı, ocağı baktığımız zaman burada çatının bir kısmı duruyor, çökmek üzere. Şimdi hani paranormal olay buradadır arkadaşlar. Yani dinler insanların terk ettiği yerlerde yaşamayı, yerleşmeyi severler. Issız. Keza burası da bir mutfakmış. Şöyle baktığınız zaman çatı hemen hemen ayakta duruyor. Orası herhalde zamanda küvet şeklinde, herhalde banyoydu. Banyo mutfak olarak. Bu herhalde bir zamanlar bir televizyonun kasasıymıştı. Kasası. Ayak sesi duydu. Bir yandan da ses dinliyorum arkadaşlar. Şuraya bakalım. Çıkmaya çalışalım. Bir yandan da ses dinliyorum. Yani bilmiyorum, böyle yerlerde zaten ben enerjiyi alıyorum. Şuraya bir şekil çizmişler. Burası çökmüş. Güzel, burası herhalde küçük bir odaymış. Burası da farklı bir giriş kapısı. Şuradan mı çıkacak? Ama bunun altı boş gibi, buraya basmayayım. Edindiğim bilgilere göre aslında burası bir konuk evi, müştemilat gibi kullanılan bir yermiş. Evet, bir televizyon. Esas o dönem burada yaşayan generalin evinin şu an gideceğim yer olduğu söyleniyor. Fakat duvarlarından falan hiç eser kalmamış. Şuralarda değişik taşlar görüyorum. Herhalde bastığım bir plastik şişesi yerleşmesi olabilir. Böyle değişik taşlar var buralarda. Bu tuvalet taşı buraya gelmiş. Bakın burası, tekrar göstereyim.
gösteriyorum. Zifiri bir orman. Bu neymiş? Bahçesi çok büyük. Mesela bu duvar yıkılmış. Evet. Bakın koskocaman arazi 1915 yılında yaklaşık 1920'ye kadar bir Alman generalin yaşadığı söyleniyor ve terk ediliyor. Perili olduğu söylenerek buradan uzak tutuluyor. Rum Yetimhanesi'nin yapılışına bakın. 1894. 20-25 yıl arayla bölge aynı bölge. Şimdi baktığınız zaman bakın ağaçların ses geldi. Şurada bakın, orada gözü görüyor musunuz? Bakın. Ya kedi ya köpek. Bakın ışığı tuttuğum yerde tuttum, kapandı. Bakın şimdi yaklaştıkça parlayacak. Burada mesela buranın kaya şeyleri de farklı arkadaşlar. Duvar devam ediyor. Kayalık bir bölge. Mesela şurası duvar. Şimdi şu tarafa doğru gideceğiz. Bakayım, o herhalde kedi galiba. Şu an ışığı tutmayacağım, bakın. Evet, az daha düşüyordum. Şurada bakacağım. Of, burası çok sinek. Bu kadar sinek hiçbir yerde hiç rahatsız etmeden şu bölgeyi. Evet, kediymiş. Kaçıyor. Kedi. Gözlerinden tanıdım. Kedi. Şu an kaçtı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Şu bölge bakın. Şu görmüş olduğunuz yerin esas bakın temeli duruyor. Şurada merdivenleri var. Esas Alman generalin evinin şu görmüş olduğunuz alanda oldu, fakat alt temel duvarları haricinde hiçbir şey kalmamış. Şurada bir delik, kuyu gibi bir şey açılmış. Fakat buraya giremem. Merdivenler, mesela bu kaya buraya nasıl gelmiş? Bak. Sanki burada bunu kapatmış mesela. Bu kaya buradan nasıl yuvarlanmış dümdüz araziden? Buraya ne getirmiş? Bakın mermer, işçilik taşlar. Şu mesela bakın, çok enteresan bir şey daha var burada ilgimi çeken. Bakın istinat duvarı yükseltilmiş. Burada ne varmış? Böyle farklı bir giriş gibi bir şey var. Buraya şöyle bakalım. Böyle bir sistem yapılmış buraya. Ama ne maksatla yapılmış bilemiyorum. Bak burada da var. Farklı bir yapı var. Böyle bir istinat duvarı gibi yapılmış. İstinat duvarı gibi yapılmış. Burada değişik bir kaya yapısı var.
Mesela demirler ve burada şöyle bir delik var. Şuradan bakalım. Sizler görüyor musunuz ama bir kuyu gibi. Şu an aslında Alman generalinin evinin olduğu büyükçe alandayız. Şurada da mesela dikkatimi çekti. Şu yürüdüğüm yerin altı boş. Şöyle göstereceğim. Şuradan şöyle bakabilirsek aşağıda farklı bir yapı daha var. Su sarnıcı gibi yapılmış. Enteresan. Şöyle eğri bir. Bunu mesela eminim ki araştırılsa bu su sarnıcı gibi yapılmış ama bakın büyük bir alan. Bunun altında ben farklı tüneller olduğunu iddia ediyorum. Yani neden araştırılmamış? Sinek olması demek ki çok özür dilerim. Ağzıma sinekler kaçtı. Demek ki burada bulunan sudan kaynaklı. Mesela bir hayvan falan düşme tehlikesine de kapatılmamış. Keza burada da mesela bakın bir kapak var. Kapak taşı. Burada mesela herhalde bir süs havuzu gibi. Evet, yani internette hep duyduğunuz, hep şunu söyleyebilirim. Evet, enerji var mı? Var. Enerjiyi hissedebiliyorsunuz. Yani burada olduklarını hissedebiliyorsunuz. Zaten bunu hep söylüyorum. Hani mesela bak, eğer buradaki deliğin de bakın burası da boşluk mesela. Şöyle bakalım. Merdivenin altı mesela. Bunun altına girebiliriz. Şu an yalnızım. Biraz sıkıntı olur. Ama bu bence eğer böyle büyük bir su sarnıcıysa bunun altında bir tüneller ve ciddi üzeri demirlerle yapılmış. Yani ciddi demirlerle yapılmış değişik bir yapı. Diyorum ya, buranın en gizemli tarafı işte bazı şeyleri saklamak için bence cin var, peri var diyerek insanları uzaklaştırmak. Niye bu kadar büyük bir arazi? Bakın. Zifiri karanlık. Şu karşıda ışıkları gördüğünüz yer Kartal tarafı. Anakara. Burası zaten bahçe duvarları. Büyük ihtimalle burası da herhalde yıkılmış ama bir kapı şeyi var. Şöyle dışarıdan bakalım. Zifiri bir karanlık. Ben eminim ki şu aşağı bölgeler de araştırılsa burada çok ciddi şeyler çıkabilir. Ve burada enteresan olan kayalar var. Çok değişik kaya yapısı var. Mesela bahçenin içindeki bence o tarafta gördüğüm kaya yapısı çok enteresandı. Gizemliydi.
Yani bilgi yetersizliği var. Tam herkes konuşmuyor. İşte Perili Tepe deniyor. Mesela bakın burada böyle bir şey var. Eğer bu ağaç varsa bu ağacın altında mutlaka kaktüsler var. Bence bu ağacın altında bir şey olabilir. Şimdi buradan yavaş yavaş çıkacağım arkadaşlar. Burayı dolaştık zaten. Şöyle yavaş yavaş etrafı yine inceleye çıkalım. Yani hani taşlar atılacak kadar işte cinlerin korkutacağı kadar bir yer değil. Burada paranormal birkaç video çekmişler, gördüm. Evet. Enerji var. Ama şu an rahatsız etmiyorlar. Buranın bence hani paranormal olmasından ziyade en büyük gizemi bakın ses yok. Yani ben hep söylüyorum, cinler tabii ki burada yaşayacaklar. Çünkü insanların terk ettiği yerlerde yerleşmeyi severler. Ama şunu söylemeliyim ki şöyle biraz yürüyeceğim. Büyük bir alan. Bak nasıl gözler. Orada da ya bir tilki var ya, bakayım. Kedi mi? Gözü, evet. Kedi. Mesela şurada da bir, bakın. Kedi göz kırptı bana. Kedinin gözünü görmesem şurayı görmeyeceğim. Mesela burada da bir yapı var, bakın. Çok enteresan. Zaten bakın. Şu yapıya baktığınız zaman şu bakın. Kesime bakın. Şurada bir yükselti var ya arkadaşlar. Bakın tepe. Şuradan göstereyim. Burada mutlaka bir şey var. Bakın şöyle baktığınız zaman zaten düz ve böyle toprağın altında varım diyor. Burada da mesela bak. Şu an olduğum yerin üstünde de şöyle dolaştığım zaman eminim ki evet bakın zaten taşlardan belli. Burada da bir yapı var bakın. Çünkü burada taşları ben görüyorum. Şuradan yandan da baktığınız zaman kedicik orada bekliyor beni. Şuradan baktığınız zaman demin dolaştığım yerin üstünde bakın ben size ne dedim? Taşları görüyorsunuz. Duvar süsü verilmiş ama bence bunun altında incelense bir şey var. Şu kediciğin oraya gidelim bakalım bu yapı neymiş. Burası ne olabilir? Burada yine hala arazinin içindeyiz. Ne maksatla yapılmış olabilir? Bilenler yorumlarında belirsin lütfen. Acaba şunlar ranza mıydı?
zaten bakın bu kayanın, arazinin içindeki bu kayanın yapısı bile çok farklı. Yani sanki bu kaya bilerek gelinmiş, buraya konulmuş. Şu kaktüsler çok ilginç. Bak kedi benden kaçıyor. Ben bu tarafa gidiyorum, o tarafa gidiyorum. Bak gözleri kapattı. Şuradan gidelim. Şimdi zaten araziden çıkacağız. Ses yok. Araziden çıkacağız. Buraları keserim ben. Size şeyi göstermek istiyorum. Rum yetimhanesine bakın. Rum yetimhanesine yakınlığını. Şu an bakın arkadaşlar. Burası hep benim dikkatimi çekmiştir. Rum yetimhanesine yaklaşık 80 metre bir tane köpek var. Şöyle baktığınız zaman yine dikenlerle çevrilmiş bir yer. Ben burada izlemelerimde dönem dönem içeriden, hani bizim yabancı filmlerde keşiş dediğimiz kıyafetli kişilerin çıktığını görüyorum. Ve bakın kameralarla izleniyor. Ama dışarıdan baktığınız zaman şöyle etrafını dolaşacağım terörküyle. İçeride sanki bir yaşam yok. Bakın tahta şeyler kapalı. Şöyle yüksekten çekeyim. Şurada belki yazıyordur ne oldu. Şöyle giriş kapısı var. Bakın. Burası uzun süredir benim takibimde. Şöyle bir şey yapacağım. Şurası zaten, bakın burası adanın mezarlığı. Çok eski taşlar var. Mezarlığı. Acaba diyorlar ki, bakın hani mezarları şey yapan mı acaba? Şöyle baktığınız zaman hani mezarlığı ne derler, bekçisi gibi falan mı duruyor? Hani kilisesi mi diyorlar ama ben burayı uzun süredir takip ediyorum. Şöyle dikenli tellerden gördüğünüz zaman burada arkadaşlar bence değişik bir sistem var. Bakın şu an kameralar çalışıyor. Şu an 4 tane kamera koymuşlar. Bakın yapı, güzel yapı, böyle değişik bir yapı. Böyle yol gidiyor. Zaten şu yoldan, şu tuttuğum yoldan sola döndüğünüz zaman Rum yetimhanesi. Yapıyı bir daha görelim şöyle. Ben dönem dönem bunun içinden çıktıklarını gördüm. Neyse, Rum yetimhanesinin oraya gidemedim. Yine bir tedbir var. Etrafında ışıkları hemen gördüler. Hemen öt dediler. Bakın. Fakat gündüz burada şu kapıdan
Şu kapıdan çıkanlar oluyor. Şu kapıda. Bakın, ses duyuyor musunuz? Evet. Şöyle gidelim. Biraz aşağıda devam edeceğiz. Niye sessiz konuşuyorsam, ya buralar çok sessiz bölgeler. Evet arkadaşlar, gizem devam ediyor. Biraz sonra tekrar beraber olacağız. Evet dostlar, yine bir videonun sonuna geldik. Dediğim gibi esrarengiz, gizemli. Şimdi hedefimizde daha önceden bilgisini aldığımız bir tüneli arıyoruz. Ve bu tünelin tamamen Rum Yetimhanesi istikametine doğru çıktığını tespit ettik. İnşallah o tünele girmeye çalışacağız. Yerini de tespit ettik. Dediğim gibi gizemler, yani belki Büyükada'da yaşayan halk bu videoları izleyince kızacak bize ama şunu söylemeliyim. Yani 3 videodadır görüyorsunuz. Rum Yetimhanesi, biraz evvel dolaştığımız 1915 yılında Alman generalinin yaşadığı rivayet edilen yer hep bir gizem. Hepsi birbirinin yakın tarafında ve hepsi adanın Hristo Tepesi denilen yüksek tepesideki ve hakikaten işte gitmeyin, korkutucu yerler, perili yerler, işte vampirli yerler diye insanların gitmemesine sağlandığı yerler. Ziyaretçiler kanalı olarak her hafta değişik ilginç videolar çekmeye devam ediyoruz. Yakında Anadolu'ya da açılacağız. Anadolu'dan da çok mesajlar geliyor ziyaretçiler 34 Instagram adresinden, WhatsApp'tan. Dediğim gibi dolaştığımız yerler zaten paranormal olayların olma ihtimalinin yüksek olduğu yerler. Ama daha çok efsaneler araştırıyoruz. Daha çok gizemleri araştırıyoruz. Devam ediyoruz. En azından burasının da daha önceden birkaç kanal gelmişti buraya. Gerçek olayını çekip göstermek istedim. İnşallah beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Videoları beğenerek bizlerin emeğini taşlandırabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizle her geçen gün büyüyoruz. Selamun aleyküm.